Twisted Metal 1. sezonu 2023'te ilk yayınlandığında Mario Kart'ı Mortal Kombat'le harmanlayan klasik oyunun ekrana nasıl aktarılacağını merakla bekliyordum. Özellikle de video oyunu uyarlamaları, HBO'nun Last of Us ve Sonic the Hedgehog filmleri gibi yapımlarla bir Rönesans döneminin ortasındayken. Bir kısmım adını taşıyan turnuvanın yokluğundan dolayı hayal kırıklığına uğramış olsa da, Deadpool'un emektar oyuncuları Rhett Reese ve Paul Wernick'le Cobra Kai'ın yıldızı Michael Jonathan Smith ve başrol oyuncuları Anthony Mackie, Stephanie Beatrice ve Joe Seana, Will Arnett'in de aralarında bulunduğu dizinin yaratıcı ekibi kesinlikle eğlenceli bir zamandan daha fazlasını başardı. Twisted Metal'ın 2. sezonundan biraz hayal kırıklığına uğramamın sebebi de bu. Yaratıcı ekibin 1. sezondan doğru dersleri çıkardığını hissetmiyorum. 1. sezonun bitiminden 7 ay sonra başlayan 2. sezonda Anthony Mackie'nin canlandırdığı John Doe karakteri, Stephanie Beatrice'in canlandırdığı Quiet karakteriyle yollarda olmayı özlerken, aynı zamanda adını taşıyan turnuvada şehrin şoförü olmak için antrenman yapmaya zorlanırken, New San Francisco'daki yeni hayatına uyum sağlamakta zorlanıyor. Bu arada Quiet, John'un uzun zamandır unutulmuş kız kardeşinin liderliğindeki Dollface ekibinin bir parçası ve dünyaya eşitlik getirme misyonlarını kabul ediyor. Twisted Metal 2. sezonda Joe Seana ve Will Arnett'in canlandırdığı Sweet Tooth ve Mike Mitchell'ın canlandırdığı Stu, cinayet dolu ülke çapındaki yolculuklarına devam ediyor. Ülkenin en tehlikeli katili olarak ünlenen Joe Seana ve Will Arnett'in yerini yeni katillerin aldığını öğreniyorlar. Barry ve Superman'den Anthony Kerrigan'ın canlandırdığı gizemli Calypso, kazananına tek bir dilek hakkı tanınacak turnuvanın duyurusuyla karanlıktan ortaya çıktığında herkesin yolları daha fazla ama yine de yeterli olmayan araç kargaşası için kesişiyor. Twisted Metal 2'nin konusu biraz fazla uzun sürüyor. Twisted Metal 1. sezonu Calypso'nun turnuva planlarını ve yarışçılarını gözden geçirmesiyle sona erdiği düşünüldüğünde içimden bir ses 2. sezonun hiç vakit kaybetmeden turnuvara başlamasını umuyordu. Ancak yaratıcı ekip bizi biraz fazla bekletiyor. Yazarların bize anlatması gereken karakter gelişimleri ve tanıtması gereken yeni karakterler var. Ancak bu sezonun asıl olayının turnuvanın araç karmaşası olması düşünüldüğünde 2. sezonun ortalarına kadar başlamaması hayal kırıklığı yaratıyor. Dizinin ilk bölümlerinde özellikle John ve kız kardeşinin yolları nihayet kesiştiğinde en sevdiğimiz sürücülerin hoş bir şekilde incelendiği karakter anları kesinlikle var. Bazı diziler duygusal bir yol izleyip başından itibaren duygusal bir kavuşum sunabilirken Twisted Metal bu dinamiğe gerçekçi bir yoldan ilerliyor. John'un hafızası hala geri gelmemiş ve ikisi de kavuşmalarının birbirleri için ne anlama geldiğiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Twisted Metal'ın 2. sezon finali konusunda kararsızdım. Hiçbir şeyi açıkça bozmadan sezon finali, dizinin John ve Quiet'ten uzaklaşıp özellikle de katil palyaçonun oyunlarla uyumlu geçmiş hikayesine daha fazla gönderme yapıldığı için Sweet Tooth'u baş karakter olarak seçmesi için iyi bir geçiş. Ancak ikiliyi tekrar hedef tahtasına koyan sezon sonu olay örgüsündeki bir değişiklikle Mackie ve Beatrice'i Twisted Metal'ın olası 3. sezonu için başrol olarak tutmak zorlama görünüyor. Aksiyon hala patlayıcı ve komedi çoğunlukla nokta atışı. Konusu ve temposu ilk sezon kadar inişli çıkışlı olsa da Twisted Metal'ın 2. sezonu heyecan verici aksiyon ve neşe saçan mizahıyla bunu fazlasıyla telafi ediyor. Smith ve ekibi 1. sezondaki aynı çılgın mizahı geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Sweet Tooth gibi tek düze karakterlerin kahkaha dolu anlar yaratmanın yeni yollarını bulmasıyla esprilerinin ve karakterlerinin de bayatlamamasını sağlıyor. 2. sezon ayrıca açık video oyunu Paskalya yumurtalarından Peacock'ın kardeş platformlarıyla dalga geçmeye kadar meta mizahı kullanmanın benzersiz yollarını da buluyor. Ancak aksiyonun beni hayal kırıklığına uğrattığı nokta Twisted Metal 2. sezonunun araçlı karmaşasından ziyade göğüs göğüse dövüşe ağırlık vermesi oldu. Aksiyon sahneleri harika bir şekilde canlandırılmış. Pratik efektlerin kullanımı, araçlı ve göğüs göğüse çarpışmanın karışımını yakalarken, bilgisayar grafikleri bazı sahnelerin gerektiği gibi büyük ölçekli hissettirmesi için yeterli ölçüde kullanılmış. Özellikle Axel'ın canlı aksiyon sahnesi, vücudunun bağlı olduğu iki büyük tekerlek, 1. sezonda görülen türden bir radyasyon fırtınasında geçen bir tur ve turnuvanın destansı final turu söz konusu olduğunda dizinin efektlerine hayran kaldım. Aksiyonun beni hayal kırıklığına uğrattığı nokta ise Twisted Metal 2. sezonunun araçlı kaostan ziyade göğüs göğüse dövüşe ağırlık vermesi oldu. Video oyunu turnuvasını ekrana uygun şekilde hayata geçirmek için hala belirli bir bütçe olduğunu biliyorum. Ancak turnuva başladıktan sonra sürücülerin arabalarıyla değil de yaya olarak birbirleriyle ve diğer düşmanlarla dövüştüğünü görmek biraz geriye doğru bir adım. Twisted Metal'ın oyuncu kadrosu hala bir keyif. Tek başına aksiyon sahneleri bile diziyi genel olarak keyifli kılmaya yetse de, Twisted Metal kadrosunun en iyi performanslarını sergilediğini görmek harika. Mackie, aşırı özgüvenli John rolünde hem çekici hem de komik.
Beatrice, Quiet rolünde yeni duygusal derinlikler bulurken, aynı zamanda sert kişiliğini korurken, daha esprili espriler de sunuyor. Hem Seanoa hem de Arnott, Sweet Tooth'u canlandırmak için mükemmel bir ikili olmaya devam ediyor. Sezon öncesinde Anthony Carrigan'ın Calypso rolü için heyecanlıydım. Gotham'daki Victor Zsasz rolünden ve daha sonra Barry, Death of a Unicorn ve Superman'deki harika performansından beri oyuncuya hayranım. Gizemli turnuva kurucusu rolünü büyük ölçüde iyi oynasa da, özellikle dizinin Calypso'nun ürkütücü kahkahasıyla ilgili espriyi tekrarlamaya çalışması nedeniyle karaktere karşı bir zaafım olduğunu fark ettim. Twisted Metal 2. sezon kadrosuna birkaç hoş ekleme daha olduğunu inkar edemem. Letterkenny'den Tyler Johnston, Kutsal Adamların yeni lideri She-Hulk ile birlikte oynayacak histerik derecede çarpık bir karakter daha buldu. Attorney at Law'dan Patty Guggenheim, Ravens'ın gerçek lideri olarak sağlam dramatik yetenekler sergiliyor ve Sailor Belcour da aşırı özgüvenli genç kıyamet sonrası hayatta kalan Mayhem rolünde uygun şekilde kaotik. Her ne kadar dizinin hikayelerini daha fazla araç aksiyonuyla dengelemenin daha iyi bir yolunu bulmasını dilesem de, 2. sezon, oyun uyarlamasının eğlenceli bir uzantısı.